Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Merhaba arkadaşlar, ben Semih. Bugün bir iPhone 6s'imiz var. Bu bir takipçimizin telefonu arkadaşlar. Nedir problem kardeş? Telefonda sıkıntı şu. Arkadaş bunun ekranını değiştirmiş. Ama birkaç gün sonra bakın şöyle şu ekranda göstereceğim. Şu üst taraf bakın basmıyor. Burada bir problem var. Alt taraf basıyor ama şu üst taraf basmıyor. Yaptırdığı yere gidiyor geri. Yaptırdığı yer ekranın tekrardan değişmesi gerek olabileceğini diyor. Yalnız deniyorlar yine aynısı dokunmatik basmıyor. Bizle iletişime geçti. Biz de telefonu yollayın bir bakalım dedik. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada takipçi cihazı Hayır nedir yani? diye soracak olursanız biz abonelerimizin cihazlarını uygun fiyatlara tamir ediyoruz arkadaşlar. Tamir etmemiz için yapmamız gereken minimum gümüş abone olup WhatsApp numaramıza erişip oradan bizimle iletişime geçmek. Gümüş abonelik 15 lira. Yaptığımız tamirlerde ekran, batarya vesaire değişimleri, şarj soketi, kasa, kapak değişimleri gibi sıvı temas ve anakartları müdahale işlemlerini yapmıyoruz şu an için. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Çünkü çok fazla zaman kaybı oluyor. Bir de bu arada bu videoda bir şey söylemek istiyorum Semih iPhone 6'yı sökerken. Bu tornavida seti Çek şu elini. iPhone ve Android tüm modelleri açılabilen kaliteli bir tornavida takımı. Best marka. Bunu halihazırda tamiret.net web sitemizde 75 liraya satıyoruz zaten. Bir format belirledik artık kendimize. Videolarımızda hediyeler verelim dedik. En azından bir tane her videoda bir hediye olsun ekstra. Zaten ayrıca hediyelerimiz var, onları biliyorsunuz. Bunu şöyle belirleyeceğiz. En iyi yorumu yapan, en hoşumuza giden ya da en komik yorumu yapan bir tane üyemize, abonemize bu tornavida setini ücretsiz bir şekilde göndereceğiz. Hediye edeceğiz yani. Yapmanız gereken bu videoya yorum yazmak, yorumun altına da Instagram adınızı yazmak. Ayrıca sağ alt köşede çıkan sosyal medyaların hesaplarımızı takip etmek. Bu kadar basit. Okuduğumuz yorumlarda en çok hoşumuza gidene bu tornavida setini hediye olarak göndereceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bu ekranı söktüm. Sözü Semih'e bırakayım. Çok konuştum yine. Ben çok mu konuşayım, özür dilerim. Bu arada ekranı orijinal Bu diye arada Semih ekranı taktırmış. söktü bile. Ama bu ekran orijinal değil. Bu yan sanayi ekranı. Detaylarını o ara ben anlattırmadım Semih'e. Neden? Zaten iPhone'un bir sürü videosu var Tamir Et kanalımızda. Zaten biliyorsunuz ama yine de Semih size teknik kısımdan biraz bahsedecek. Bir açılsın telefonumuz. Bu arada bu tornavida setinde sadece tornavida gelmiyormuş. Yanında 2 tane açma 3 aparatı, tane açma aparatı var. pena gibi bir hikaye var. Ve 4 tane tornavida kaliteliler. Yani bakın şöyle elinize rahat oturuyor, dönebiliyor. Açıldı arkadaşlar. Şimdi tabii home tuşu çalışmadığı için şuradan bakın üst taraf Ben bastı. de tornavidayı pazarlıyorum bu arada. Demek tamir ki yaparken. sıkıntı Çok reklamcı oldum. Bunlar reklam kokan hareketler Mike. Bunlara gerek yok. Bu arada iOS 14'e yükseltmişler bunu değil mi Semih? evet. 6S. Bakın 6S basıyor. Bir de destekliyor. Çince ekranı ya. Nasıl Çince ya? Bir dakika. Şuradan şöyle yapalım. Ayarlara bir girelim. Bu arada hani A kalite ekran bulamıyoruz edemiyoruz diyen arkadaşlarımız oluyor. Bilmeyenler varsa tamiret.net sayfamızda iPhone'un tüm modellerinin A kalite ekranlarını bulabilirsiniz. Uygun fiyatlarda. Hani bizim test ettiğimiz, sürekli kullandığımız ekranlar ve ithalatçısı da tanıdığımız insan kendisi. O yüzden problem çıkmıyor. Sorunsuz kullanabilirsiniz. Ekran parlaklığı olsun, dokunmatik hassasiyeti olsun. Gayet güzel. Orijinalinden yani kesinlikle bir farkı yok. Şuradan Türkçeyi seçelim arkadaşlar. Bunu da linkini aşağı bırakacağım zaten bu ekranın. Yani kolay bir şekilde evde kendiniz de değiştirebilirsiniz ama uğraşmak istemiyorsanız, sevmiyorsanız, hobi olarak da sevmiyorsanız bize gönderebilirsiniz dilerseniz. Şöyle yapalım. Bu arada Semih Çince'den çıkmaya çalışıyor ekranda. Bu telefon nasıl olduysa Çince'ye düşmüş. Essential Touch'ı bir açayım. Home tuşumuz yok. Sıfırlarken sanırım yanlış kurmuşlar. Dil seçiminde yanlışlık yapılmış herhalde. Şimdi ekranı test etmenin en güzel yöntemi şudur. Essential Touch'ı açın. Böyle gezdirin. Bakın parmağınızı takip ediyorsa eğer. Vay canına. Tamam, dokunmatik sorunsuz büyük ihtimalle arkadaşlar. Şimdi bunu bir daha denemek istiyorum. Çalışacak mı? Değil mi? Semih karnım acıktı. Önce aç karnını doyur. Olur yiyelim. Şunu bir daha bir denemek istiyorum hemen. Onu niye tekrar deniyoruz? Niye böyle oldu ya? Ekrandan olduğunu emin olmak için. Belki ekrandan Belki değildir. ekrandan değil. Ama onda problemsiz çalıştı değil mi? Çalıştı. Yine de biz bir deneyelim. Açtık.
Bakın gelmiyor tuş. Gelmiyor. Ekranda problem var. Yukarıda gitmiyor. Açıp yapalım. Dokunmatiğinde sıkıntı. Evet. Demek o çatlaklardan dolayı. Olabilir. Bu ekran fiyatı ne kadardı ona bakayım bu arada. Şimdi Tamiret.net'te bunu kaça sattığımız ve abonemize kaça yaptığımızı söyleyeceğim. Hatırlayamadım Tamiret.net'e kaç yazmışız. Bu arada fiyatlara biraz indirim gelebilir Tamiret.net'e. Bize indirim yaptıkça toptancı biz de oraya yansıtıyoruz. Ekran fiyatı iPhone. ...6S'ti değil mi bu? Evet. 6S A kalite ekran 150 liraymış arkadaşlar. Abonemize bunun maliyeti ne oldu Semih? Ne kadar işçilik koyduk? 150 lira 200 lira. 50 Toplam lira. 200 lira. 50 lira da işçilik koyduk. 50 liranın 15 lirası kargo. 15 lirası kargo zaten. Bize 35 lira kalıyor. Yani 200 liraya bunu isterseniz bize de yaptırabilirsiniz. Ya da 150 liraya ekranı satın alıp el becerinizde varsa, biraz da yatkınsanız, seviyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Best tornavida seti yani tüm işinizde görecektir. Daha ucuz bir tornavida setiyle de yapılabiliyor. 15 liraya satılanı da var bunun web sitemizde. Ama uzun süreli bu işi yapmak istiyorsanız ben bunu öneriyorum kesinlikle. Ya da Xiaomi Wovstick gibi ya da Xiaomi Mija tarzı bir tornavida da alabilirsiniz. Ama tabi bunlar biraz daha yüksek fiyatlı tornavidalar. Benim önerim ilk etapta daha ucuz tornavidaları kullanmanız, bu Best gibi. Abonemizle WhatsApp'tan görüştüm. Batarya değiştirilmesini istedi. Onun da fiyatını anlatayım. 150 lira ekran demiştik Tamiret.net'ten alırsanız. Bize yaptırırsanız 200 liraydı. Batarya fiyatına da bakalım. iPhone'lara biz yüksek amperli Fuji Power batarya takıyoruz. Diğer bir marka da var bununla ilgili. O bataryayı şu an kullanmıyoruz. Çünkü piyasada çok fazla taklidi oldu. İlk piyasaya giren o markaydı. Fakat taklidi çok olunca orijinalini bulmakta zorlandığımız için artık biz Fuji Power yüksek amperli batarya kullanıyoruz. Bunun bataryasının fiyatı da 6S. Kaç para lan? 115 lira. Yani ne oldu? 115, 200 lira, 150 lira. Yani kendiniz alırsanız 115 liraya takabiliyorsunuz. Biz kaça takıyoruz bataryasını? Batarya şimdi 10 lira fark eder. Neden 10 lira fark ediyor? Çünkü ekranını zaten takıyoruz. Aynen öyle. Yani 125 lira 10 lira kârla takıyoruz bataryasında. Evet. 200, 125, 325 liraya mal oluyor. Kendi yapmak isterse eğer 115 artı 150 lira. O kaç para yapıyordu ya? Düşüneyim. Hiçbir sonuç bulunamadı. Ben tamir yapıyorum şu an, onu hesaplayamadım. Böyle hesap. Bakın burada bir vida eksik arkadaşlar. Vida buraya düşmüş. İyi sıkmadılar demek ki. Bu arada bataryasını neden 275 lira yapıyormuş. kendileri alırsa mı? Hı hı. 265 yapar. 150 ekran, 115 de batarya. 265 yapıyor diyorum ben de işte. Bize yaptırırsa 265'e 60 daha koyarsın, 325 yapar. Aynen. Benim matematik pek iyi değil Şimdi sanırım. bakın, bu batarya ben daha söker sökmez sorunlu olduğunu anladım. Size hemen göstereceğim. Şu tarafı şişmiş. Yani siz belki kameradan net göremiyorsunuz. Şimdi ben ekranı takacağım. Yüzdesine de bakalım. Gerçekten batarya kötü mü? Yani önermemişler. Genelde yani bunları açınca önermek, yani sormak lazım tüketiciye. Müşteriniz olur, arkadaşınız olur. Bir açalım, yüzdesine bir bakalım. Gerçekten düşük mü? Bu arada o açılırken ben batarya getireyim.
Bakın ekranımız yan sanayi. Hemen pil sağlığına girelim. Pil. Servis diyor. Doğru tahmin etmişim. Ve 73'te arkadaşlar. Yüksek amperli bataryamız da bu. Evet. %73. Evet, servis diyor. Artık değişmesi gerekiyor batarya. Şimdi bataryayı da hemen açalım. Paket açılımı da yapıyoruz. Yine iyisiniz. Aynen öyle. Terapi olacak. Allah senden razı olsun. Mert adammışsın. Şimdi bu bataryaların bazılarının içinde şöyle bir bant çıkıyor arkadaşlar. Bazılarında ise çıkmayabiliyor. O sanırım üretim zamanına göre değişiyormuş öğrendiğim kadarıyla. Şimdi hemen şunu sökelim. Bu bakın böyle sökmeye uğraşmayın. Bunun ben size kolay yönünü göstereceğim. Isıtmanıza kontak spreye de gerek yok. Kontak sprey ne gerek var oraya sıkmaya zaten? Yani Ben onu bazen anlamadım. ben de sıkıyorum ama bunu Ama bu zaten kulakçığı var. şu motoru Bu çıkar. batarya orijinal değil mi? Bu pil orijinal, hiç değişmemiş. Tam kulakçığı vardır onun o zaman. Aynen öyle. Bunu çıkartın titreşim motorunu. Şimdi şurada 2 tane bant var. Şimdi kontak sprey çok masum bir şey gibi görünse de çok nadir durumlarda, sıvı temas gibi riskli durumlarda kullanıyoruz sadece, değil mi? Gerek yok her Sağlam işte. bir telefona sıkmaya gerek yok. Bakın. Ya ben Elinizi niye çektiğiniz zaman direkt çıkıyor. Zaten bu kulakçığın yapılış amacı bu. Oradan çekerek çıkartıyor. Aynen öyle. Ben kontak spreyi niye buna sıkmayacağımı size söyleyeceğim. Gelişi güzel sıkılacak Ya, bir malzeme kontak değil. ya her yerine sık, bir şey olmaz. Ama şimdi kameranın içine kaçarsa kamera buğulu gösterebilir. Ne gerek var Ya da işte? yani anakartın altına gitsin istemiyorum. Öyle bir ıslanıyor ellerin, kötü oluyor. Yani Ya böyle kımıl kımıl işte ya. sonuçta burada tamir Bir yapıyoruz. kimyasal neticede. Aynen öyle. Ben genelde kullanmamaya çalışıyorum. Bak şöyle döndürerek de çıkar arkadaşlar. Bakın koptu. Ya kontak sprey şöyle bir şey diyebilir miyiz telefonda? Kalp krizi geçiren bir hastaya nasıl elektroşok veriyorlarsa son umutla, canlı bir insana verilmez elektroşok. Sağlam bir telefona da o alet sıkılmaz. Aynen öyle. Vay canına. Ne diyor bu? Yani son umutta artık sıkılıyor. Şimdi şurada kaldı o. Onu ben şuradan yine alacağım. Şimdi metalle çıkarttığına da laf ederler. Yok, metali sokmuyorum. Ben dikkat ediyorum yani. Değil mi? Yani. Şu parçasını almaya çalışıyorum. Bakın. Ya tecrübeniz varsa metal de sokun, çivi de sokun. Sıkıntı yok zaten. Aynen öyle. Tecrübemiz yoksa zaten şu an canlı canlı patlayacaktır. Ola ki çıkartamadınız, çok az sıkın kontak spreyi, abartmayın kesinlikle. Şimdi kontak spreyde de şöyle bir durum var. Ben daha önceden gördüm. Birçok kişi onu sıkıyor. Mesela kontak spreyi sıktınız. Hemen sıkar sıkmaz bunu kaldırmaya çalışıyorlar. O bekleyin ki buralara nüfuz etsin. Biraz zaman geçsin. Ve ki kontak spreyle çıkarmak isteseniz bile şuradaki kalıntıyı mecbur yine sökeceksiniz. Tabii onu sonra kalıntı temizleyeceksiniz. kalıyor orada. Tabii çok kötü. Bir de işte kontak spreyi sıkınca o yapışkan böyle elinize Sakız yapışıyor. gibi oluyor. çok Buraları iğrenç böyle şey bir oluyor. pis bir görüntü oluyor. Ben o yüzden hoşuma gitmediği için yapmıyorum. Yani çok nadir kullanıyorum. Şöyle bir temizleyelim. Abonemiz size bir jestimiz olsun, batarya da değiştirtiyor madem. Bir de sıvı koruma bandı hediye edelim mi? Olur. Şu kutuda olacak abi. Şurada. Şu muydu? Bunlar da çeşitli bantlar. Sıvı koruma bandı var. Batarya bantları var. Buraları temizledim. Niye temizledim? Çünkü koruma bandını takacağım. Şimdi Bunlar sıvı koruma bandımız. şu bataryaya bunu bizden sonrakiler kolay söksün diye şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Sıvı koruma bandı bu arada tamiret.net'e ekledim. Dileğin olursa oradan alabilir. Yoksa piyasada bulunan çok bir şey değil. Hani nadir bulunuyor. Şöyle. AliExpress'ten falan getirtmeniz lazım normal şartlarda. Bunu şuraya şu şekilde alt tarafa gelecek şekilde yapıştırdınız. Bunu buraya yaptınız. Bakın. Bu da çok Çünkü- pratik bir şey. Nedenini söyleyeceğim. Bizden sonraki kişi bunu görsün. Bataryaya Artur dağılmasın. Şu maviyi çektiği zaman bu batarya yerinden çıkar arkadaşlar. Motorumuzu geri takalım. Motoru niye söktüm? Bantı paralel bir şekilde
çekmeniz gerekiyor. Dik çektiğinizde kopuyor. Biraz önce ben de biraz sanırım dik çektim, koptu. Bu arada bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bizim video günlerimiz var. Pazartesi, çarşamba, cuma. Şu an için saat 20'de yayınlıyoruz akşam. Havalar erken karanlık olmaya başladıkça belki saati 7'ye çekebiliriz. Ay ben şok. Bilginiz olsun. Bunun yönü var arkadaşlar. Tam doğru olsun diye uğraşıyorum. Evet, bu şekilde. Tamam. Her seferinde kafam karışıyor. Sıvı koruma bandı gerçekten sıvıdan koruyor mu? Sanmıyorum ama denemek lazım. En azından tozdan korur muhtemelen. Yani şimdi bunu şuraya güzel Kalkıp bir kova suyu atarsan korumaz bence. şöyle bakın. Zaten bu bunun için üretildiği için evet. Direkt oturuyor. Evet. 6 ve 6S modellerine uyan bu sanırım. Ya da sadece Zaten 6S. 6'larda aslında yok. 6'larda yok. 6S'te başlıyor sıvı koruma 6S'te bandı. başlıyor. 6'da yok. 6'da işte 6. Aslında bunun yanlış. Sıvı koruma bandından ziyade toz koruma. Yani Aslında içine toz gitmesin gibi. ekran oraya güzelce oturmasını sağlıyor bir bakın. Yani. Bir conta vazifesi görüyor. Bunu yaptık arkadaşlar güzelce. Çok ince bir çift taraflı bant gibi Aynen öyle. düşünebiliriz. Bunu buraya güzelce yapıştırmamız gerekiyor. Yapıştı. Bakın incecik bir bant. Yani çift taraflı bir bant. Bunun için özel yapılmış ama. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken biraz, yani ben sürekli yaptığım için biraz pratiğim var. Flexleri falan buraya yapıştırmamanız gerekiyor. Eğer bunu tutmakta zorlanırsanız hemen şöyle bir tane şişe bir şey koyabilirsiniz. Kolonya şişesi ama yarısına kadar dolu olması gerekiyor değil mi bunun? Tabi tam dolu olursa olmaz. Hadi canım. Tabii canım. Jacame var. O kadar para verip o Jacame'leri aldık. Hala kullanıyorsun bunlar. Ha, çekmeceden çıkarmak lazım. Çıkartayım da arkadaşlar görsün ne olduğunu. Bulabilirsem. Bulamadım. Çekmece çok dolu çünkü. Ya Bu arada şimdi ama abonelere vereceğimiz hediyelerle dolmuş çekmece. evde pratik olsun diye ben bunu. Aynı alttakinde olacak. Bu kolonya şişesi var ya zaten. Ha buldum. O millet böyle ne kadar acayip aletleri varmış gibi film Ha. tamir Bu iş yapıyor. tamam koyarız. Bunu Bulamazlar. böyle koyarız. Bunu da buraya böyle koyarız. Böyle de olur. Ha, bunu da yani kullanabilirsiniz ama ben pratik Gerek var mı? ya olabilir, alanı yapılabilir. Yani bunu da Bu kullanıyorum hiç ama yoksa yok, şu an hayır, ben 150 bunu lira falan fiyatı. bilmiyorum fiyatını, olabilir. Ben bunu ne zaman kullanıyorum? Ekranı sökmeye üşeniyorum diyelim. Şu alt grubu değiştireceğim. O zaman bunu buraya takıyorum. Yapıyorum ama yani şu anda bunu almışız zamanında bir set olarak. İşte kullanıyor mu? Nadir de olsa kullanıyoruz. Jacame. Bir de böyle süpürge falan yapıyorlar. Süpürge de var, istersen yapalım. Neyse bu arada ben hemen ekranı bir takayım. Siz de görün arkadaşlar. Ya ben de süpüreceğim. Çok süpürüyorlar. Özendim o gün. Arkadaşın teki yazmış yoruma süpürgen yok mu yazmış. Elinle temizliyorsun. Bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Aa, Ha öyle bir şeyler yazmış. vidaları süpürme. Vidaları süpüreceğim işte. Sıkıntı orada. Arkadaşlar bu tezgah süpürülmez. Yani biz sanki bilmiyoruz. Vidaları süpürdüğünüz zaman ne olacak? Ya da ciddi bir şey süpürürsen ya Bu açarsın alırsın içinden de Yani arar durursun. Ne nerede gerek var? diye. Yani şöyle bunlara boşuna para vermeyin. Biz de verdik, Biz- aldık. Yani gerek yok. Gerçi biz bunların çoğuna para vermiyoruz. Bunlar genelde gönderdik firma. Hediye geliyor da biz bunu aklımıza yatmayan ürünü satmıyor. Yani önermiyoruz. Onu al, boşunuza paranız gider. Boşuna almayın para verin. Ama çok güzel bir süpürge aldık. O geliyor Ha, yakında o ayrı, Xiaomi'nin. onu Ama gerçekten ofis o- için aldık. Ofis için aldık. O önemliydi. Böyle saçma sapan bir şey değildi. Yakın. Geliyor yakında Her şeyi incelemesini basıyor yapacağız. arkadaşlar. Tabii hemen piline de bir bakalım. Pili ne durumda? Pili yüzde kaç olmuş ki? Servis demiyor. Servis demiyor. %100. %100. Yani şimdi takipçi bu Fuji pilden- Power tam hatırlamıyorum. Kaç miliamperdi ya? Kutudan bakacağım. Normali burada. kaç? Bakayım. Nerede yazıyor? Yazıyor muydu? 1715. 1700. Fuji Power yüksek amperli 2200 miliamper. 500 Yani miliamper bu ne daha demek yüksek. oluyor? Bir gün gidiyorsa orijinali bu 1,5 gün, 2 gün gider. Yani kullanıma bağlı. Ben 3-4 gün kullananını duydum.
Annemin iPhone 7'si 4 gün gidiyor. Küçük power var. Yani genelde yaşı ilerlemiş insanlar. Ama o az da giriyor kullanıyorsa. işte. WhatsApp'a giriyor, Facebook'a bakıyor. Değişen YouTube'a bu. giriyor. Bir de bu arkadaşlar. İkisi değişti. Hazır. Gayet güzel. Her şeyi basıyor. Sorunsuz. Takipçimiz sıfırlayarak yollamış bize. Yani iOS 14'ün 6S'te olması da çok güzel bir şey ya. Yani hala Apple diyor ki ben senin arkandayım diyor. O kadar para verdin zamanında Evet. bana diyor ama hala senin Evet, yanındayım diyor destekliyor. yazılımında. Tamam. Bitti. Arkadaşlar bu tamir bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimler için like atın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça Bay bay. kalın.